Sana gerçek vampirlerden bahsedeceğim. Öyle hikayelerde, filmlerdeki gotik edebiyatın ürünü hayal mahsulü vampirler değil. Gece gündüz demeden insanın kanını emen, güçsüz düşüren, bağışıklığını zayıflatan vampirleri ve onlardan nasıl korunacağını anlatacağım sana. Hani güne başlamışsın, içinde bir sevinç var. Hani var olmanın keyfini yaşamaktasın. Yaşam bir yolculuk, ben de bu yoldayım diye yolda olmanın keyfini yaşıyorsun. Acayip aşkın bir ruh hali içindesin. Yapacak ne kadar çok şeyim var diyorsun. Heyecanlarım var, paylaşacak sevinçlerim var derken karşına o çıkıyor. Sen yine ayrım gözetmeksizin diyorsun ki günaydın, şahane bir günaydın diyorsun. Karşılık olarak soğuk hiç de aydın olmayan bir selam geliyor. Neyse boş ver aman deyip gideceksin ama gidemezsin. Hamlesini yapıyor. Gitmeni engelleyecek. Adeta boynuna dişlerini geçiriyor. Mızıldanarak anlatmaya başlıyor. Hani yolun ortasındasın belki, geniş bir mekandasın belki. Kendini köşeye sıkışmış, işte çıkmaza düşmüş gibi hissediyorsun. Kaçamazsın, saklanamazsın. Kahvaltı niyetine seni enerjini emmeye başladı. Seni tüketmekte. Bir çiçek nasıl solar, renklerini kaybeder, boynunu büker, sen de o haldesin. Ya karşılaşmanızın başlangıcında ondan kurtulmak için çabalıyordun ama artık çaba da gösteremiyorsun. Bir teslimiyet halindesin. Çünkü kaçmaya, savaşmaya gücün kalmadı. İşte sen böyle enerji kaybederken o senden emdiği enerjiyle tazelenmekte. Sen gücünü yitirirken o şikayetlerle başladığı bu sohbetin aslında sohbet değil de işte monolog, o konuşuyor, sen dinliyordun. Enerji senden emdi ama sıkıntıları adeta gitti. Havadan sudan konuşmaya başlıyor. Kendini gitgide iyi hissediyor ya. Birazdan senden ayrılacak. Bir sonraki öğüne kadar kendinden memnun bir şekilde işine gücüne bakacak. Sen ise bir sıkılmış limon gibi, limonun posası gibi gün boyu yorgun hissedeceksin kendini. Filmlerde vampirleri kanla besleniyor şeklinde tasvir ederler. Bunu sembolik buluyorum ve kanın insanın hayat enerjisini, vampirin ise negatif insanlar olduğunu düşünüyorum. Bazı arkadaşlar soracaktı. Peki vampirlik bulaşıcı mıdır? Çünkü filmlerde böyle anlatılıyor. Evet, gerçek hayatta da bu bulaşıcı olabiliyor. Çünkü insan evladı diğerlerinden, çevresinde olup bitenlerden etkilenen bir varlık. Yani etkileniriz. Bırak bir vampirle konuşmayı, onunla aynı havayı soluduğunda, aynı ortamı paylaştığında zaten yaydığı negatif titreşimler seni etkiler. Ancak ailenden, çevrenden öğrendiklerine bir bağışıklık geliştirmiş olabilirsin. Ya da kendi çabanla, okuduklarınla bir direnç kazanmış da olabilirsin ve bu seni onlardan biri olmanı engelleyecektir. Bu anlamda vampirliğin tedavisi mümkündür. Vampir olmak bir kader değil yani. Üstelik teknoloji çok gelişti. Negatif düşünceleri, duyguları, davranışları iyileştirip pozitif olmasını sağlayan kitaplar var, internet kaynakları var. Bak Haluk Hoca var, Beyhan Hoca var, Burak Hoca var, değil mi? Ancak bu tedavinin gerçekleşmesi için o duygu vampirinin kendisinin rıza göstermesi, kendisine şunu söylemesi lazım. Ben böyle çekilmez, olumsuz, mızmız bir insan olarak yaşamak istemiyorum demesi şart. Çünkü hiçbir iyilik, hiçbir tedavi kişinin kendisine rağmen olmaz. Peki vampir insanları nasıl tanırsınız? Sanılanın aksine sadece gecede takılmazlar. Onlar için gün ışığı da gece karanlığı da fark etmez. Sivri dişleri yoktur. Yüz yüze gelmeye bile gerek duymadan sizden enerji transferi yapabilirler. Telefonda konuşarak veya yazışarak da sana uzaktan diye vakum yapabilme yetenekleri vardır. İnsanları etiketlemek kolay. Bu bir vampir diyerek ön yargıyla yaklaşırsanız bazı insanlara haksızlık edebilirsiniz. Çünkü bizler insanız ve bazen gerçekten dertleşecek, sorunlarımızı dinleyecek birine ihtiyaç duyarız. Bu bizi vampir yapmayacağı gibi bir başkasını da yapmaz. İşte bu noktada o kişinin negatif tutumuna bakacaksın. O negatif tutum sürekli mi yoksa geçici mi? Buna dikkat et. Eğer sürekli ise evet o vampirleşmiştir. Zaman zamansa insanlık halidir. Bir insan sürekli problem buluyorsa, hayatın doğal sorunlarını, basit engellerini büyütüyor ve sürekli bunu yapıyorsa, sonra senin önerilerine cevap olarak cümlelerine sürekli ama diye başlayıp devamında olmazları ard arda sıralıyorsa, işleri yokuşa sürüyorsa, mesela bunlar da vampirliğin belirtileri. Eleştirileri yapıcı olmaktan uzak, kırıcı hatta yıkıcıysa, kendine acıyor, kendine zavallı diyor, işte kendini kurban olarak görüyorsa sürekli, takdir etmeyi, beğenmeyi değil de kıskanmayı, kötülemeyi alışkanlık edinmişse, en iyisini hep o biliyorsa, ondan başka da akıllı kimse yoksa bu dünyada, ben deyip duruyorsa, bu dediklerimi bir yaşam tarzı olarak yaşıyorsa, o vampirleşmiş biridir.
Sarımsak işe yarar mı? Bazı arkadaşlar soracaklar. Sarımsak ya da ağır kokulu baharatlar işe yarayabilir ancak çok riskli. Bunun iki riski var. İlki, bazı vampirlerin zaten beslenme kültüründe sarımsak soğan var. Bu onları kaçırmayı bırak, daha da iştahını açabilir. Yani tehlikeyi arttırır. Öte yandan da sarımsak sadece vampir insanları değil, diğer güzel insanları da rahatsız edeceğinden dolayı senin yalnız kalmana sebep olabilir. Üstelik cebinde, çantanda sarımsak taşıman, ofiste masanda sarımsak bulundurman da hoş olmayacaktır. Nasıl korunacağız noktasında bir önerim daha var. Bu farkındalıkla ilgili bir şey. Farkında olmak gerekiyor. Eğer fark etmezsen aynı bir sineğin örümceğin ağına düşmesi gibi, savunmasız kalması gibi ona yem olursun. Eğer sinek örümceklerin yaşadığı yeri biliyorsa, ağı nerelere ve nasıl bir malzemeyle ördüğünü bilirse ne yapar? Tedbirli olur. Sen de bunu yapacaksın. Örümceğin ağı, vampirimsilerin de, evet bak, vampirimsilerin de sözcükleri, cümleleri var. Bunun dışında onu ses tonundan, hatta ses tonundan önce yüzündeki ifadeden, yürüyüşünden anlayabilirsin, tanıyabilirsin. Onun etki alanına girmekten böylece kendini koruyabilirsin. Bir de yaşantında hedeflerin varsa vampirler sana pek bulaşmaz. Kısa vadeli olsun, uzun vadeli olsun amaçların senin yürüyüşüne, bakışına etki eder. Vampir seni bir yoklar. Bakayım ne emebilirim, ne kadar gücünden çalabilirim der. Ama senin o işin var kardeşim diyen duruşundan, bundan bana ekmek çıkmaz düşüncesi oluşur onda. Böylece sen kendini onun emilecekler listesinden çıkarmasını sağlayabilirsin. Yine vampirle karşı karşıya kaldığında aynı o uzay filmlerindeki manyetik korunma sistemi gibi enerjini koruyacak düşüncelerini yoğunlaştırırsan kendini koruyabilirsin. O mızıldayarak, şikayet ederek konuşmaya başladığında sen ekstra olumlu, yani ekstra bir olumlu düşünce gücü devreye sokacaksın. O negatif şeylerden bahsettikçe, o hayatın nasıl zor, çekilmez, gayretlerin sonuç vermez olduğundan dert yandıkça, dem vurdukça, sen ise hayt seni duyuyorum ama bu yersiz gereksiz sözlerin benim yapıcı enerjimin karşısında hiç şansı yok. Ben senin inadına gülümsedikçe, iyi ve güzel şeyleri buldukça sen sıkılacaksın ve birazdan gideceksin. Ben de kaldığım yerden güzel dileklerimle gülmeye devam edeceğim düşünceleri aklından geç. İşte bu senin etrafında göremesek de bir kalkan oluşturacak ve vampirler oradan geçemeyecek. Eğer bu önerilerimi yapmaya fırsatın yoksa, henüz bu becerileri kazanmamışsan en azından gitmem gerek diye kaç. Ama yok, kaçamıyorsan ölü taklidi yap. Çünkü ölüler duymaz, ölüler konuşmaz, vampirlere duygu vermez ölüler. Vampirin derdi zaten bunlar. Bunları senden alamayacağı için seni rahat bırakacaktır. Peki, videonun sonuna yaklaşıyorum ama en önemli kısmı buraya sakladım. Çünkü bir mesele var, bunu bilmen gerekiyor. Hiçbir vampir olduğunu bilmez. Evet, hiçbir vampir gideyim de şunların moralini bozayım, enerjisini emeyim, kendimi güzel güzel besleyeyim diye iletişim başlatmaz. Hatta ve hatta kendisine sorsan ortalamanın üzerinde olumlu, yapıcı, neşeli, hoş sohbet olduklarını düşünürler. Yani belki de sen de onlardan birisin. Dilerim değilsindir, ancak her birimiz bu riski taşıyoruz. Emin değilsen bak, şimdi bir test yapacağız. Bu testi beraber uygulayalım ve sende vampirlik var mı yok mu bunu anlayabilirsin. 7 tane cümle söyleyeceğim. Her cümlenin sana uygun olup olmadığına dair 3 tane seçeneğin olacak. Bunları evet, hayır ve belki diye söyleyeceksin. Hazırsan başlıyoruz. İnsanlara iltifat etme, onları takdir etme fırsatı bulduğumda değerlendirip onlara güzel şeyler söylerim. Hayata kendi etkimi yapabileceğime inanırım. Kendimden memnun bir insanım. Benim için hayat, mücadeleden çok müdahale edilmesi gereken bir şeydir. Kendimin şanslı, nasipli biri olduğunu düşünürüm. Bana da bu hayatta yer var, bana ihtiyaç var diye inanıyorum. Öğrenmek, gelişmek benim için ihtiyaçtır. Testin değerlendirilmesi çok basit. Bu 7 ifadeye A seçeneğiyle evet dediysen, sen bir vampir olmadığın gibi vampirlerin de enerjisini kolay kolay sömüremeyeceği olumlu yaşayan insanlardan birisin. Tebrik ederim. Yanıtlarının tümü hayır ise, yani B seçeneği ise, sen de onlardansın. Ve düşüncelerinde, duygularında, davranışlarınla ilgili kendini incelemen, hatta destek alman gerekiyor olabilir. Hayatı bu şekilde yaşamanın güç olduğunu fark etmen, gelişimin için çaba göstermen gerekiyor. Testteki ifadelerin hepsinde B'yi seçmedin ama birkaçına hayır dediysen, dikkatini kendi içine vermen, sana hayır yanıtı verdiren düşünceleri görmen gerek.
Çünkü testte kullandığımız ifadeler aslında birer tutum. Hayata bakışımız yani. Onu nasıl yaşıyoruz, nasıl algılıyoruz buna dair cümlelerdi. Bu tutumun nedeni aklımızdaki inançlar ya da düşüncelerdir. Buna kafa yormak sana iyi gelecektir. Biraz çabayla olumlu ve vampirliğe karşı bağışıklığı güçlü bir insan olabilirsin diye düşünüyorum. Testteki ifadelere C yanıtları verenler ise testi tekrar acele etmeden uygulasın lütfen. Bir iki tane C yanıtını idare ederiz ama hepsi de C ise nötr bir arkadaşla karşı karşıyayız demektir. Bireysel gelişimin için seni besleyecek kitapları okumanı, aklı başında kanalları takip etmeni de öneririz. Sevgili arkadaşım, olumlu enerjini koruyarak, olumlu tutumunla şahane bir hayat yaşayacağına inanıyorum. Sen de inan.